Hindistan Zamanı programına hoş geldiniz. Bugünkü bölümde size çok eski bir Hindistan'a götürmek istiyorum. Milattan önce Hindistan'da 2 tane büyük üniversite kurulmuştu. Nalanda ve Takşasila. Yani bu dünyanın ilk üniversitelerdir. Ve bu üniversitelerdeki eğitimleri almak için tüm dünya çapından insanlar gelirmiş. Hatta yollarında çok heba olurlar, vefat edenler oluyor. Yani çok zorlu bir yolculuk kat edip o bilgi almak için gelenler oluyor. Tabii öyle gelen insanlar da bizde hikayeler olarak kalıyor mesela. Onlara çok saygı duyuyoruz. Onlara böyle hatta kutsal seviyesinde falan tutuyoruz yani öyle insanlara. Buna benzer bir hikaye ben Türkiye'ye geldiğimde öğrenmiş oldum. Ona benzer bir konukla birlikte bugün sizinle karşındayım. Yani 80'li yıllarında Hindistan'a gelip o eski Hint bilgileri, Ayurveda bilimi öğrenip Türkiye'de yaymaya çalışan, Türkiye'de uygulamaya çalışan bir doktorla birlikteyiz. Doktor Ender Saraç. Hoş geldiniz. Namaste. Namaste, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? teşekkür ederim. Gayet iyiyim, sağ olun. Ayurveda'yı biraz ne olduğunu bahsedelim mi? Belki Lütfen. Türkiye'de Bana biraz... hala bilmeyenler vardır ama Aynen. çoğu kişi öğrendi artık Aynen. Ayurveda'yı. Ayurveda, Türkçe'ye çevirir olursak Sanskritçeden Ayur, yaşam, Veda, bilgi demek. Biliyorsunuz Veda'nın 36 tane yaklaşımı var. Sapatya Veda var, yani Vastu Veda mimarisi, Atharva Veda var, savaşta Gandharva Veda var, müziği, Jyotish var, astrolojisi gibi. Ayurveda bunlardan bir tanesi. En önemli bir farkı Ayurveda, yani bu yaşam bilgisi insana bir bütün olarak bakıyor. Siz çok eski dediniz, binlerce yıllık, doğru. İlk Vedalardan gelen bir bilgi, katılıyorum, ama aynı zamanda da şu an en yeni. Çünkü özellikle pandemi döneminden sonra klasik hekim ya veya batı tıbbında diyelim, biraz daha iyi olması gereken noktalar olduğunu da gördük. Yani bir Covid'i bir şekilde bir anda yok edebilecek olan bir şey olamadı. Ve işte bu zaman tamamlayıcı tıp bilgilerinin, Ayurveda'nın çok işe yaradığını, bağışıklığı güçlendirdiğini görmüş olduk. Ben Türkiye'nin ilk Ayurveda hekimiyim. Şu an belli sayıda meslektaşlarım var. Bunun eğitimlerini ilk önce İsviçre'de Meru Üniversitesi'nde aldım. Ondan sonra Zeelisberg'de. Ondan sonra Hollanda'da, Almanya'da ileri aşamalarını aldım, ama en ileri aşamayı dünya çapında seçilen 13 Ayurveda doktoruyla beraber Hindistan'da, Nodia'da gittik ve en advanced, yani en ileri bilgilerini aldık ve tam traditional, yani geleneksel Ayurveda'yı da orada gördük. Hep Avrupa standartlarında görmüştük. Bir de orijinal hali, ama o zamandan bu zamana Hindistan çok değişmiş. Tabii çok güzel bir giriş yaptınız. Teşekkür ederim. Yani sizin bu anladığım kadarıyla yaptınız zaten. Ege Tıp Fakültesinden mezunsunuz. Nasıl başladı? Yani niye Ayurveda dediniz? Niye Güzel bir soru. oldu? Şimdi şöyle sevgili dostum, 1978'de tıp fakültesine girdim. Yani ben 1984'te bitirdim. 42 yıllık uzman bir tıp doktoruyum. 200 bine yakın hasta bakmışım ve çok sayıda da ihtisas ve sertifikalarım var, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı. Tıp fakültesinin içerisindeyken şu dikkatimi çekiyordu. Bir kişi hastalanıyor, ürolojiye gidiyor. Bir şeyi ilaçla baskılanıyor, sonra 2 ay sonra karaciğerle ilgili bir şeyden geliyor. Veya tansiyon alıyor, o ilaç mideye bir bütüncül bakış açısı yoktu. Ve Batı tıbbında hızla bir değişim vardı. Daha eski iyi bir pratisyenler, iyi aile hekimleri sizi bütün olarak bakarken, birçok hastalığı çözebilirken süper ihtisaslaşma geldi. Yani mesela dahiliye vardı, dahiliye sonra gastroenteroloji. Gastroenterolojide işte ben karaciğere bakıyorum, ben kolonoskopi yapıyorum, ben işte pankreasa bakıyorum. O süper ihtisaslaşma insana bütüncül olarak bakma açısını kaybettirdi. Ve biz sadece semptomları baskılar bir duruma genelde geldik. Evet, cerrahi müthiş, cerrahide çok ilerlemeler var, ama genel çoğu kronik dahili hastalıklarda yetersiz kalındığını gördüm. Yani hastayı tedavi etmiyoruz. Bir şekilde hasta tekrar başka bir şikayetle geliyor ve bir türlü iyileşmiyor. Ben biliyorsunuz 13 yıl büyük televizyon kanallarında hep televizyon programı yaptım. Çok Zevkle da güzel izlemiştik. reytingler aldık. Evet, özellikle pandemi döneminde rekorlar kırdık. Hep toplum seyrediyordu. Orada yıllar önce bir hocamız, doktor hocamız şöyle bir şey söyledi. Biz Batı tıbbında hastayı tedavi etmiyoruz ki dedi. Çünkü eğer tedavi ediyor olsak, mesela yüksek tansiyon, hipertansiyon hastasına ilacı veririz. Bir hafta sonra tansiyon iyileşir. Hayır, biz iyileştirmiyoruz. Sürekli ömür boyu ilacı kullanmak zorunda kalıyor. Veya diyabet, şeker. Biz şekeri bir ilaç verip iyileştirmiyoruz ki. İyileştirsek bir hafta ilacı veririz, şeker iyileşir. Düşündüm, çok doğru. Biz daha çok semptom baskılıyoruz ve kullanılan kimyasal ilaçlar da gittikçe onların da yan etkileri var. Şimdi oradan Ayurveda eğitimini şöyle bir ihtiyaç duydum. Baktım, dedim ki hani bir şey eksik.
bir yerde derinlere inemiyoruz diyor. O sırada dünyada fırtına gibi işte meditasyon esiyor. Doktor Deepak Chopra Amerika'da, biliyorsunuz doğunun isterseniz allemi cihan olun, batıdan Gelmesi lazım. batıdan gelmesi lazım. Doktor Deepak Chopra çok akıllı bir doktor. Hintli doktor. Amerika'da yaşıyor ve çok iyi bir ihtisası da yapmış. Konuşma yeteneği de çok iyi. Fırtına gibi esiyor. Maharishi ile yetişmiş. Bütün o Vedaların felsefesini çok iyi öğrenmiş. Onu bir nöroloji biliminde önemli bir hekim olarak, endokrinoloji bilgisi de iyi. Onu Hint felsefesiyle, bütüncül bakış açısıyla harmanlayıp Perfect Health diye bir kitap yazdı. Yani mükemmel sağlık. O kitap bestseller oldu. Amerika'ya kasıtlı kavurdu. Ben de dedim ki ben bunu öğrenmeliyim. Yıl 1989. Atladım, ilk kurs işte İsviçre'deydi. Sonra İsviçre, Hollanda vesaire ileri aşamaları, pançakarma yani Ayurveda'nın 5'li detoks programları falan hepsini en ileri şekilde aldım. Hatta o sene bütün Ayurveda doktorları içerisinde Avrupa kıtasında yapılan sınavda da birinci oldum. O da bayağı bir ses getirdi. Sonra işte seçildik, Hindistan'a gittik. Oradan da Ayurveda bütüncül bakış açısının yanı sıra eski hekimlerde de şey vardı. O göz teması var. El okşanır, sırt sıvazlanır. Bak sen iyi olacaksın denir. O göz göze Bluetooth bağlantısı. Elden ele direkt bağlantı vardı. Meğerse şifa aktarımı varmış. Tıp şimdi, bilim burada insandan insana negatif veya pozitif enerji aktarımı olabildiğini de artık ortaya koymaya başladı. Sonra geleneksel Anadolu hekimliği, hekim kelimesi oradan geliyor zaten, de çok uygun olduğunu gördüm. İbn Sina tıbbı, Ayurveda tıbbı, Anadolu'nun geleneksel şeyini öz ve felsefe olarak çok benzer olduğunu gördüm. Ve için içine girince gördüm ki müthiş bir felsefe. Ve insanları iyi edebiliyorum. Tansiyon düşüyor, şeker iyileşiyor, kilo gidiyor, stres daha iyi oluyor. Çünkü bütüncül bakıyorsunuz. Bir de bir gerçek, dünyada 3 tane büyük tıp sistemi var. Bir Ortodoks tıbbı, bizim Batı tıbbı diye bildiğimiz Ortodoks tıbbı. İkincisi TCM yani Traditional Chinese Medicine, geleneksel Çin tıbbı. Üçüncüsü ise Ayurveda, Hint, Nepal tıbbı. Dünyada 1 milyar üstü nüfusun uyguladığı 3 büyük tıp sisteminden biri. Dedim ki bu ihmal edilemez. Ve içine girince baktım ki müthiş bir felsefe ve insanlar iyi oluyor. Biz Batı tıbbında bütüncül bakış açısını kaybedip süper ihtisaslaştığımız için insanı sadece böyle organ veya semptom düzeyinde görüyoruz. Tabii bu arada şunu da parantez açayım. Ben Batı tıbbında da bir uzman doktorum. Aynen. Yani mütehassıs hekimim. Batı tıbbını asla reddedemeyiz. O da ayrı bir hata olur. Günümüzün şartları böyle. Ama Ayurveda'nın bütüncül bakış açısını alıp kendi topraklarımız ve kendi kültürümüz ve kendi bitki floramız, baharatlarımız, çaylarımız gibi buna uyguladığımız zaman harika bir sonuç ortaya çıkıyor. 1990'dan bu yana hesap edin 35-36 yıl olmuş. Ayurveda'yı başarıyla uyguluyorum ve bunun arasında birçok devlet başkanı, bakan, uluslararası büyük politikacılar, holding sahipleri falan hepsi İstanbul'a bu tedavi için bize geldiler. Sormak istiyorum hocam şimdi. Ayurveda'da anladığım kadarıyla hani bütüncül diyorsunuz. Hani enerji aktarım var diyorsunuz. Yani anladığım kadarıyla sadece bitkilerle çalışan bir şey değil. Sadece chemistry ile çalışan bir şey değil. Yani daha holistik bir yaklaşım var diye anlıyorum. Yani bunun belli şeyler var mı acaba Ayurveda içerisinde? Yani çünkü artık bir modern Indian olarak mesela ben bile takip etmiyorum galiba bu kadar. Şimdi iş değişti ama. Yani Ayurveda'nın ne kadar ve biliyorsunuz Dünya Sağlık Teşkilatı yani örgütü de Ayurveda'yı tavsiye edilen bir tıp sistemi olarak lanse etti. Bu önemli bir gelişmeydi. Şimdi mesela sizin isminiz nedir? Ayurveda'da Rajesh var. Onun gözünün görmesiyle, karaciğerinin yağlanmasıyla, damarlarıyla yani Rajesh'in bir bütünü var. Bu nasıl oluyor? Ayurveda'ya göre 5 ana element var. Boşluk, hava, ateş, su ve toprak. Bu 5 element çeşitli kombinasyonlarda, farklı insanlarda farklı şekilde tezahür ediyor ve sizin dosha adını verdiğimiz beden tipinizi oluşturuyor. Örneğin belli başlı 3 dosha tipi var. Vata, Pitta ve Kapha. Buna göre sizin temel özellikleriniz hepsi birbirine bağlantılı. Mesela bizim sorgulamamız bir hasta geldiğinde biraz değişik. Örneğin diyorum ki şimdi bir insan düşünün. Çocukken zayıf fakat ileri yaşta biraz kilo alıyor ve kiloyu daha çok göbek belden alıyor. Saçları kıvırcık veya sık dalgalı, kabızlığı var, cildi kuru, elleri ayakları genelde soğuk. Çok kolay öğreniyor ama çabuk unutuyor. Uykuya dalıyor fakat kesik yani çok derin bir uyku uyuyamıyor. Sabah erken canlı enerjik kalkıyor ama öğleden sonra şekeri düşüyor veya yorgun oluyor. Kolay öğreniyor, kolay unutabiliyor. Daha hızlı yürüyebiliyor. Kolay anksiyeteye, heyecana, telaşlanmaya, evhamlanmaya eğilimi oluyor. Bu hepsi birbiriyle bir bütün. Bağırsağındaki gaz ve spazm,
spastik kolit veya kabızlık olması, saçının daha kuru olması, cildin, ellerin, ayaklarının soğuk olması, heyecanlı olması, uykunun daha böyle hafif bir uyku olması, sabah enerjik, bıcır bıcır olması, kolay öğrenip kolay unutabilmesi, öğleden sonra biraz yorgunluk. Bunların hepsi bir bütün sistemi gösteriyor. Hastaya sorarken benim onu soruyorum. Kabızlığım var mı? İşte cildin kurum. O zaman o bir vata. Bunun ne önemi var? Diğerkinleri söyleyince de anlatacağım. Mesela pitta ise vata daha boşluk ve havadan oluşuyor. Pitta ise ateş ve nemden oluşuyor. Pittalar ise daha böyle saçları daha erken beyazlamaya veya dökülmeye eğilimli. Vücutları daha sıcak, kolay terleyen, bazen ani parlayıp ama kolay sönen, daha orta bir yapıda. Onun dışında işte de biraz bazen çok aç kalmayı sevmeyen veya kolay sinirlenebilen ama aslında daha duygusal. Asla kabız olmayan, genelde daha ishale veya yumuşak dışkılamaya eğilimli, daha lider tipli, daha kolay öfkelenebilen ama daha eleştiriler olabilen, mideleri hassas, aside veya hiperasite, reflüks olan gibi ve cildinde böyle kırmızı spotlar olabilen, kolay terleyebilen, sıcak olan, akşam yataktan kalkıp bir soğuk su içmek isteyen gibi insanlar mesela pitta. Şimdi Kapha ise, üçüncü beden tipi kapha ise toprak ve nemden, yani sudan oluşuyor. Kaphalar daha bebekken bile tombiş bir bebek, balık etinde bir kız gibi bebek oluyorlar ve kaphalar daha kolay kilo alıyorlar. Sabah böyle hemen hadi lafını sevmezler. Ayılmak için bir kahve isterler, hemen acıkmazlar. Daha zor öğrenir ama unutmazlar. Yürüyüşleri daha böyle sağlam ve basaraktır. Onun dışında vücutta genelde biriktirme eğilimindedirler. Yani parayı da, kolesterolü de, şekeri de, kiloyu da, yağı da genelde daha tutma enerjileri daha çok içlerine atarlar. Daha romantiktirler ve hep vücutta mesela ciltleri daha yağlıdır, saçları daha yağlıdır, kolay kilo alırlar gibi. Şimdi tabii bunların çok daha detayları var. Şimdi bunlar niye önemli? Örneğin Batı tıbbında astım diyoruz, astıma. Ama Vata'nın astımı farklı. Kurudur ve spazmla ilgilidir. Nefes darlığı öyle gelir. Stresle daha ilgilidir. Kaphaların astımı ise tersine toprak ve nem su olduğu için daha balgamlıdır, sekresyonludur ve daha sulusudur. Veya depresyon. Vataların depresyonunda heyecanlı, telaşlı, aceleci, evhamlı, böyle bir panik atağa eğilimli, böyle uykusu düzensiz, çarpıntılı eğilimi olan bir şeydir. Ama Kapha'nın depresyonu daha böyle içine atar, sessiz kalır, dış dünya ile ilişkisini keser gibi. Veya yani her hastalığın şeyi bile farklı. O yüzden bütüncül sizin bağırsaklarınızın kabız olmasıyla, cildinizin kuru olması, eller ayaklarının soğuk olması, uyku sabah bıcır bıcır olup öğleden sonra tansiyonun, şekerin düşmesi gibi şeyler sizin dipte yatan kök ipuçlarını veriyor bize. Ona göre bizde daha mesela vata diyelim ki boşluk ve hava, o zaman ona mesela birçok vata sağlıklı diye brokoli, roka, Brüksel lahanası, tere, İşte vesaire yemeye çalışır. Yeşil salata yemeye çalışır. Hayır, mesela o salata onun için daha kötüdür. Onunla kilo verse bile gazı olur. Hep bir tatlı krizleri olur. Tatlı yemek ister. Mesela vataların hafif sulu, ılık tatlı yemeleri iyi gelir onlara. Aslında kilo da aldırmaz. O yüzden bol sıcak su içmeleri lazım. Yeşil salata, brokoli, ıspanak pazı vesaire yerine veya haşlama tavuk, ızgara kuru yemekler yerine mesela sulu İzmir köfte veya sulu bir tavuk veya sulu bir sebze yemeği veya çorba onlar için iyidir gibi. Mesela soğuk su iyi değildir gibi. Hemen diyor ki bir kendime geldim der sonra. Mesela susam yağması, ciltleri kurudur. Ilık bir susam yağması onları bir sakinleştirir, cildini besler gibi. Ama mesela bir kafada ise tersine mesela sulu, soğuk, tatlı, ekşi ve tuzlu tatlar onun dengesini bozar. Ödem yapar, ben hep şişiyorum der. Ondan sonra diğer ki ben dondurma mesela hem soğuk hem sulu hem tatlı hem de işte şekerli, mesela çok dondurma yesin. Mesela yoğurtun fazlası iyi değildir kafalara mesela. Halbuki yoğurt sağlıklı bir şeydir aslında gibi. Mesela onun da daha yeşil salatalar, ızgara yemekler ve acı, buruk ve kekremsi tatları arttırması gerekir. Bol zencefil, zerdeçal. Bunları yaptığınız zaman kökünden iyileşiyor. İnsan rahatlıyor. Tabii bu konuda çok da tecrübem var ama ben Ayurveda'yı gerektiği zaman Batı tıbbının modern şeyleriyle veya fitoterapiyle de kombine ediyorum. Hindistan şu açıdan çok zengin. Hani dünyanın çok az yerinde, belki Peru'da vardır, belki bir iki yerde var. Bu kadar sebze, meyve, tahıl, çeperli gıda ve bakliyat çok bol. Mesela şeye girdiğimizde, Çin tıbbına girdiğimizde ve akupunktura, bu kadar Çin'de o zamanlar hani bu kadar bol şey yok. Veya Avrupa'da hele bu Ortodoks tıbbının çıktığı zamanlarda hele birçok şey yok. Hani Hindistan bu açıdan çok şanslı. Mangosu var, daha doğal pirinci var, işte her şey, yani çok zengin bir florası var. Dolayısıyla aşırı et yeme gereği de yok. Sistem de ona göre gelişmiş. Tüm bunlar bildiğimiz zaman yiyecekler, bitki çayları, bir de Ayurveda'da kişinin sadece yemesini değil içmesini, davranış kalıplarını, uyku saatlerini, hangi sporlarını yapacağını da söylüyoruz. Mesela vataların ağır spor yapması çok yanlıştır. Bir vatacın daha
uzun, yani daha üşütmeyecekleri düzen, mesela yürüyüş, yoga, pilates, çok soğuk su değilse yüzme gibi egzersizler vatalara iyidir. Ağır spor yaparlarsa bir türlü böyle hep bir açlık hissi, hep eklem ağrıları olur mesela. Ama kafalarınsa sağlam spor yapmaları lazım, ter atmaları lazım. Pittaların böyle aşırı terlememeleri lazım. Çok öğlen güneş saatinde sucuk gibi terleyerek olmaması lazım. Bunlar hep kişi kendini öğreniyor. Size navigasyondur esasında Ayurveda. Sizi doğru yola en doğru şekilde götürecek bir sistemdir. Binlerce yıl önce bu bilgi bir şekilde verilmiş. Peki nasıl öğreneceğiz hocam? Önemli bir gelişme oldu. Biz Türkiye Ayurveda Derneği'ni kurduk. Gerçekten bu arada bir teşekkür borçluyum. Özellikle Hint Başkonsolosumuza ve aynı zamanda Sayın Büyükelçi de çok destekledi. Bizim derneğin başkan yardımcısı, genel sekreteri Doktor Koşlandır Pratap harika yardımcı oldu. O tam bir Türk'le evli bir Hintli, tam arada bize köprü oldu. Harika bir doktordur. Çok iyi dostum, kardeşimdir. Dolayısıyla Ekin Hanım var yine bizde bu Ayurveda Ayur Fest'i düzenleyen. Biz güzel bir ekip bir araya geldik. Başkonsolosluğun desteğiyle inşallah Kasım ortasında 1. Türkiye Uluslararası International Ayurveda Summit, Ayurveda zirvesi yapıyoruz. İnsanlar şurada şöyle anlıyorlar. Hani Hint şeyi deyince yoga, meditasyon, fest, hayır. Bu tamamen bir medikal tıp kongresi. Ve tıp doktorlarına veya bu konuyla ilgili fizyoterapistler, diyetisyenlere de katılabileceği bu medikal bir kongre. Ve Hindistan'dan Ayush, yani Ayurveda Bakanlığı'ndan dünya çapında çok önemli doktorlar gelecek. Bunun programını yapıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. İstanbul'da düzgün bir otelde Hindistan'dan gelen meslektaşlarımızla, Büyükelçiliğin ve konsolosluğun da desteğiyle, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan kişilerle de harika bir şey yapacağız. Sorumluluğum çok Ayurveda Derneği Başkanı olarak. İnşallah altından kalkacağız. Müthiş bir gelişme hocam bu da. Çünkü biz de baktık ki son zamanlarda özellikle Ayuş Bakanlığı'nın devreye girme şeyinden sonra Ayurveda'nın çok fazla ön plana geldiğini, yani artık halkta bilinen bazı şeyler, yanlış da olabilecek şeyler artık silindiğini, daha perfect ve akademik seviyesine geldiğini görmüş olduk biz de. Ama Sayın Rajesh, ilk önce Hindistan kendi içinde bu orijinal bilgisine sahip çıkmalı zaten. Onu sonradan fark ettiler. Baktılar ki Ayurveda'nın en iyi doktorları, en iyi klinikleri, en hijyenik, en her şeyleri Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de de var. Yani Hindistan bu konuda aslında daha kendi bilgisinde geri kalmıştı. Şimdi Sağlık Bakanlığı Hindistan'ın, ki Hindistan çok hızlı gelişen bir ülke. Herkes eski Hindistan değil. Çok açık konuşayım. Ben Hindistan'a ilk gittiğimde gerçekten genel yerlerde yemek yemek, hijyen koşulları falan çok daha bu sıçramayı henüz yapmamıştı Hindistan. 89'u bahsediyorum, 90'ı bahsediyorum. Bu süre içerisinde her gittiğimde Hindistan'ın çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve ilerliyor gördüm. O Silikon Vadisi'nin oraya gelişi değil sadece olay. Ve Hindistan'da gittiğimde dostlarım hep şunu eleştiriyordum. Bakın mesela Türkiye'de bir tasavvuf bilgisi var. Bir Anadolu geleneği var. Burada kaybettiğimiz noktalarda aile ilişkilerinden tutun, sağlıktan tutun, her açıdan çok ciddi bir travma yaşanabiliyor. Aynı hatayı Hindistan'da yapmayın diyordum. Ve orada bir ismini vermeyeceğim büyük bir hamburger zinciri açıldığında ben böyle içim cız etmişti. Üstünde kilometreyle kuyruk, son derece mayalı, kan şekerini yükselten puf gibi beyaz ekmek. İçerisinde bir de Hinduizm, yani Hindu kültürü olduğu için de hani vejeteryan beslenmeye çalıştığını, bir de içine böyle bir bakliyattan yapılan bir kızarmış ağır bir köfte. Yanında da şekerli, asitli bildiğiniz meşrubat. Kocaman da patates kızartması. Doğru düz protein yok. Kan şekerini fırlatıyor. Hindistan'da diyabet, yani şeker hastalığı ve obezite ve otoimmün hastalıklar büyük bir patlama oldu. Şimdi Hindistan'da sorgulamaya başladı. Biz nereye gidiyoruz diye. Mesela benim ilk gittiğim zaman tatlı yemek, tatlıyı çok seviyor Hintliler. Biz Türkler de çok seviyoruz. Zenginler tatlı yiyebiliyordu. Tatlı herkesin ulaşabileceği bir şey değildi. Süt kıymetli, şeker kıymetli. Şimdi mesela gittiğimde her yerde herkes tatlı da yiyebiliyor, istediğini elde edebiliyor. Yani büyük ölçüde bir zenginleşme var Hindistan'da. Dolayısıyla esasında ne oldu? Diyabette Hindistan mesela muazzam bir şeker hastalığı ortaya çıktı. Ve istediğinden herkes böyle incecikti. Kaslı ve yağ yoktu. Şimdi gittiğimizde obez insanlar çok görüyoruz. Yani bu kendi öz kültürünüzden ve beslenme tarzınızdan kopmakla da Ayurveda'yı kaybetmekle ilgili. Onun için şimdi tekrar bilinçli bir şekilde Ayush, yani Ayurveda Sağlık Bakanlığı bu konuda Hindistan'da olayı bilimsel şeye döktü. Çünkü batıda da şöyle görülüyordu Hindistan'ın sağlık hastalığı. İşte yoga, işte meditasyon vesaire değil. Ayurveda bir dinle,
etnik kökenle veya herhangi başka hiç ilgisi olmayan bir tıp sistemidir. Yani biz şimdi Batı tıbbını, Ortodoks tıbbını yaptığımız zaman Ortodoks olmuyoruz. Veya Çin tıbbı akupunktur yaptırdığımız zaman gidip de işte Taocu veya şeyci olmuyoruz. Ayurveda tamamen bir tıp sistemidir ve Türkiye bu zemine çok uygun. Bizdeki tahıllar, bakliyatlar, meyveler, sebzeler. Sadece buraya iyi bir tecrübeyle adaptasyonu gerekiyor. Şimdi o ilk Ayurveda kitaplarına bir baktım. Nasıl bir şey, ne oluyor, ne zaman Benim yazıldı? yazdığım kitabımı. Yok, Hindistan'daki Evet. ilk yazılan Ayurveda kitabı. Türkiye'deki ilk Ayurveda kitabını ben Sizinmiş, yazdım. evet. Onu da okumuştum. Şimdi bu kitaplar milattan önce 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Ve o zaman yazıldığı bilgilere bakıyorum hocam. Yaklaşık 180 bin tane bitkilerden falan bahsediliyor kitapların içerisinde. Ve bu sadece bir kısmı mesela. İçerisinde hem psikiyatri tarafı görüyorum, ENT tarafı görüyorum, iç hastalıkları görüyorum, fractures, ameliyat yani cerrahi müdahaleler olan kısımlar da varmış yani. Yani milattan önce 6. yüzyılda denemeler yapılmış ve kitap haline getirilmiş bir bilgiden bahsediyorum burada. Yani siz de az önce bahsettiğiniz gibi psikiyatri tarafı mesela enteresan bir şey var. Bir bağlantı kurdum oradan mesela. Türkiye'de şey var. Sound terapi ilk kurulan hastane var. Sound terapi ile ilgili Osmanlı zamanlarında. Kayseri Gevher Nesibe'nin orada. Daha da eski Bergama'da da var. Evet. İlk psikiyatri bölümü ve sound terapi yapıldı. Bergama'daki, İzmir Bergama'daki harabelerde yani arkeolojik yerde de var. Osmanlı döneminde Gevher Nesibe'de var. Makamlarla ve şeylerde. Aynen. Doğru. Yani bu aslında şey gösteriyor yani bizim o kültürlerde psikiyatri üzerinde ciddi bir çalışmalar olduğunu. Şimdi şöyle, sürekli bir büyük şehirde gürültü travmasındasınız. Aşırı bir bireyselleşme ve maddelere aşırı maddeselleşme, materyalistik var. Ondan sonra devamlı dikkat edin, gençlerin çoğu mış gibi, sanal alemde, mutlu gibiler ama öz zamanlarında kendi başına kalan hiçbir ne evlilikleri yürüyor, ne sağlıkları sağlık ve sürekli işte en son model telefon, en iyi yerde şey, en yakışıklı ben olmalıyım, en güzel kız ben olmalıyım ama bireysellik var. İki şey değişti. Şimdi bizim çok eskiden, tabii ben 66 yaşındayım ve 200 bin hastalıkta bir tecrübem var. İşte biliyorsun 42 yılı, 43. yılına girdim hekimlik hayatımın. Hani çok tecrübeme dayanarak konuşuyorum. İki şey değişti. Biz mesela ilkokulda, ortaokul derslerinde şöyleydi. Kendin değil, ülkeni düşün. Ülkeni koru. Kırmızı ışıkta geçme. İşte Yeşilay, o zaman Yeşilay çok güzel bilgiler veriyordu. Yani hep önce bütünü hizmet et. Bütünü düşün. Şimdi ise sen önemlisin. Sen çok özelsin. Sen kendini düşün. Ne oldu? Bireysellik oldu. İkincisi ise anı yaşamak. Carpe diem. Carpe diem'i yanlış yorumlattık biz gençlere. Yani anı yaşa. Halbuki carpe diem anının farkındalığında olmak demektir. Ve biz gençlere ne yaptık? Geleceği düşünme. Çünkü öbür felsefede bak geleceği de düşün. İşte paranı biriktir, yatırımını yap, işte ülkene hizmet et de. Yani bütüne hizmet varken bir bireysellik düşündü. İkincisi de geleceği düşünme, anı yaşa, carpe diem. Oysa carpe diem felsefesinin bununla hiçbir alakası yok. Ve gençler ne oldu? Aman işte ya Allah aşkına ben anı yaşayayım, istediğimle yatayım kalkayım, istediğimi içeyim, istediğimi yapayım, istediğim kadar harcayayım ve buna ulaşmak için de her şey mübah. Her türlü genel toplum kuralları, ahlaki kuralları çiğne. Önemli olan benim mutluluğum. Halbuki mutluluk bütünün mutlu olmasından geri gelen bir yansıma enerjisidir. Bunu kaybedildiğinde dikkat edin gençlerin hiçbirinin evliliği yürümüyor. Boşanma oranı evlilik oranının üstüne çıktı. Sağlıkları daha genç yaşta çoğunda reflü, ülser, hormonal bozukluk, adet sorunları, over kesleri, erkeklerde sperm kalitesinde düşme. Çok bir sürü hastalık var daha genç yaşta. Onun dışında biz Ayurveda'da ruhun da doşaları var. Nasıl Vata, Pitta, Kapha bedenin doşaları, Rajas, Sattvas ve Ahas diye de şeyler de var. Ruhun da doşaları var. Mesela satvik pozitif şeyler. İşte tamas veya rajas daha farklı. Dolayısıyla davranış kalıpları da önemli. Mesela dinacharya dediğimiz günlük rutin, işte sabah kalk. Mesela dişi fırçalıyoruz ama dil temizliği yapmıyoruz. Ben her sabah mutlaka dilde kazarım. Çünkü gece boyunca toksinler iki yerde birikir. İdrar ve özellikle büyük tuvalet dediğimiz yani kalın bağırsakların son kısmında dışkı olarak birikir. Dilimizde de pas olur. Biz nasıl dışkıyı yemiyorsak, nasıl idrarımızı içmiyorsak dildeki o pası da geri yutmamamız lazım. Vücut onun için bütün gece boyunca bir detoksifikasyon yapıyor. O yüzden mesela mutlaka dil kazıyıcısı da vardır. Ne bileyim işte alkali bitki çayları, şimdi hep alkali içecekler deniyor. Binlerce yıl önce Ayurveda zaten önermiş. Yeşil çay, Yasemin çayı, işte papatya çayı vesaire gibi. Mesela bunlar hakikaten vücutta bir detoks yapıyor. O zaman hiçbir zaman şekerli, asitli içecek söylenmemiş. Organik ve doğal beslenmeye yakın olma, sabahki egzersiz yapma, burun içini yağlama. Ben her akşam ve günlük mutlaka 2-3 damla susam yağıyla burun içimi yağlarım.
horlama, uyku apnesi vesaire olmaz. Ve beynin dışarı ulaşan tek siniri nervus olfactorius dediğimiz koku siniridir. Başka beynin dış ortama açılan hiçbir sinir yoktur. O yüzden koku ve bu nasya, susayan burnu yağlama çok önemlidir. Siz orada beyne bir impuls gönderiyorsunuz. Şimdi bütün bunlar yeni modern tıpta ancak daha bilimsel olarak ortaya konuyor. Mesela kokular çok önemlidir. Bayağı biz Ayurveda tıbbında kokuları da öneriyoruz. İştah kesici kokular var. Ne bileyim daha iyi uyumaya yardımcı şeyler var. Aromatik kokular var gibi. Sonra bitki çayları bir derya deniz. Ödem çözücü, zayıflatıcı, uyku getirici gibi. Sonra baharatlar çok önemli. Zerdeçalı daha Batı yeni keşfetti. İçerisindeki kürkümin kansere karşı koruyor. Karaciğeri detoksluyor. Bilinen en güçlü alkali 3 kuruşluk zerdeçal biraz karabiber ve yağla hafifçe döndürüldüğünde, çünkü içindeki etken maddenin etkili hale gelip kolay emilebilmesi biraz yağ ve hafif bir acı gerekiyor. Mesela o köri kullandıkları Hintlerin köri zerdeçal özlü. Kansere karşı koruyor. Karaciğeri koruyor. Anti-enflamatuar, romatizmaya karşı iyi geliyor ve bilinen en güçlü alkali. Doğal bir ilaç. Zencefil mesela her yerde Hindistan'da biz zencefili yurt dışından böyle hırsız gibi satın alır taşır getirirdik taze zencefili. Zencefil yoktu. Şimdi çok şükür her yerde zencefil var. Öksüre iyi geliyor, hazma iyi geliyor, erkekleri gibi. Onun dışında bir sürü baharatlar var, muskatlar vesaire. Hani bunlar ki Osmanlı İpek yolu ve baharat yolunun sahibiymiş uzun süre. Bütün Mısır çarşısı adını oradan, yani Mısır çarşısı bütün baharat zenginiymiş. Biz sağlıklı ve modern yaşamı iyi ki geliştik, iyi ki teknoloji geldi, iyi ki bu cep telefonları var. Ama bir yandan da temel sağlam özelliklerimizi de kaybettik. Yani onları dumura uğratarak hep bir şeyi kopyaladık. Onun sonucu da çok iyi olmadı aslında. Şu an dikkat edin, hep söylediğim şu var. Artık hemen ölünmüyor. Ortalama yaşam süresi uzadı. Ve genç yaşlarda alkol, sigara, uyuşturucu, obezite, işte GDO'lu gıdalar, fast food, stres management, sağlıksız uyku, sağlıksız cinsel yaşantı, hareketsizlik gibi şeyleri yaptığınız zaman belli bir yaşa zannediyorsunuz ki hep genç kalacaksınız. Hayır. Şu an 35-40'tan sonra dökülmeye başladı sağlıksız gençlik yaşayanlar ve hemen de ölemiyorsun. Hemen 20 dakikada acile yetiştiriyorlar. Ondan sonra siz çok sorunlu bir kişi olarak maddi manevi perişan oluyorsunuz. Kemoterapiler, stentler, bypasslar, işte ağır kortizon iğneleri, romatizma, yani halbuki genç yaşta zannediliyor ki hep genç kalınacak. Hayır. Gençken spor yapıyor. Bakın ben 66 yaşındayım ama yağ oranım %14, kas oranım %10 fazla. Günde sadece az uyuyor. İhtiyaç hissettim 4,5-5 saat uyuyorum ama kiloma dikkat ediyorum, iyi besleniyorum. Hayat burası yok zaten. Burası bir illüzyon. Gençlerin çok orada hata yapıyor. Yani burası sadece bir deneyim alanı. Aslında ne erkeğiz, ne kadınız, ne zaman var, ne Türküz, ne Hintliyiz, ne bir şeyiz. Burası sadece Elon Musk bunu söyledi biliyorsunuz. Buranın bir illüzyon olduğuna eminim diye. Bizim kutsal kitabımızda da yazıyor. Dünya hayatı bir oyundur. Bir eğlencedir, ona kalmayın diye. Esas da bunlar hep bildirilmiş. O yüzden gençlere diyorum ki çok çabuk geçiyor yıllar. Bir anda 30'u üflüyorsun mumu. Bir anda 40'ı üflüyorsun. Bir anda. O yüzden gençken yapacağınız en büyük yatırım sağlığınıza, bedensel ve ruhsal yaşam kalitenizi iyi olmaya bakın. Cinsel yaşantınıza, uykunuza, sporunuza, çayınıza, içeceğinize, yemeğinize komple olarak kendinizi, beden verilen bir emanet, bir hediye. O yüzden Ayurveda bedene çok iyi, temiz tutmak için çok güzel kurallar söylüyor. Yol gösteriyor. Navigasyon ama aynı zamanda ruh için de çok güzel şeyler söylüyor. Yani ruh için de doşalar var, ruh için de öneriler var. Yıllar çabuk geçecek, hemen de ölünemeyecek. O yüzden kaliteli yaşamak için bence Ayurveda mükemmel bir sistem. Harika hocam. Biz de Türkiye Ayurveda Derneği olarak işte bu konuda inşallah kurslar düzenleyeceğiz. Doktorlara eğitimler verilecek. Halktan isteyenlere de temel şeyler verilecek. Zaten Ayurveda kitabım var, onu da okuyabilirler. İnşallah ben de hepsine katılmak isterim. Yani gerçekten İnşallah. çok büyük bilgilendirme olacak bu konuda. İnşallah. Bir şeyine giriş yaparak, bu Ayurveda Derneği'nin şeyine de giriş yaparak bize şey anlatabilir misiniz hocam mesela? Hindistan'da gördüğünüz o Hint mutfak ve Türkiye'deki mutfaklarla o Ayurvedik etkileri nasıl buraya ekleyebiliriz? Şimdi Hindistan'da iki tür mutfak var. Bir, ülkenin çoğunluğu vejeteryan. O inanç sisteminde hayvan yemiyorlar. Fakat önemli bir kısmı lakto-ovo vejeteryan, yani süt ve süt ürünlerini ve yumurta tüketebiliyorlar. Bir grup ise et de tüketiyor. Hindistan'da yaşayan Müslüman kesim veya vejeteryan olmayan Budistler veya Hindulardan, Hinduizm'den bir kısmı o şekilde tercih ediyor. İşin o kısmı bizi ilgilendirmez. Bu bir inanç sistemidir. Tabii Hindistan çok zengin florası. Her türlü meyve var, sebze var, tahıl var, çeperli gıda var ve genelde öz mutfağında gluteni az yiyor.
Bizim buradaki en büyük dezavantajımız biz çok gluten yiyoruz. Yani biz buğday ağırlıklı, ekmek vesaire. Hindistan ise daha çok pirinç ağırlıklı karbon veya mercimekten yapılan çapatiler ağırlıklı besleniyor. Yani gluten kısmı daha az bir. İkincisi de yoğun kesif tatlılardan ziyade Hindistan'da daha hafif tatlılar tüketiliyor. Biz de böyle şakşaklı tatlıları seviyoruz. Baklavalar, tulumba tatlıları, işte Erzurum'un o kadayıf dolmaları falan. Hepsi de çok güzel. Laf yok. Ama tabii ki zaten Türkiye'ye gelip uzun süre yaşayan Hintler kilo alıyorlar burada. Tatlı sevdikleri için. Şimdi Hindistan'da benim gördüğüm bir grup hiçbir şey farkında değil ve sadece batılı gibi görünmek, batılı gibi yemek, batılı gibi o meşrubatları içmek, o işte hazır fast foodları yemek istiyor. Ya senin ona ihtiyacın yok ki. Sende dünyanın en güzel meyveleri, balı, sebzesi, bakliyat, yani her şey, balığı, her şey var zaten orada. Ama bir grup ise çok bilinçlendi. Baktı ki obezite, şeker hastalığı, birçok şey geliyor. Ondan sonra tahmin ediyorum Hindistan'da bir öz eleştiri ve öz değerlerini koruma açısından. Türkiye ve Hindistan ortak yapılarda aile yapısı, sofra kültürü, ne bileyim işte sağ elle yeme vesaire çok ortak noktaları var. Bunlar geliyor, geri geliyor. Yani bilinçlenme oluyor. Şimdi Hindistan dediğimiz koca bir kıta. Kuzeyinden güneyine arabayla gitmeniz kalksanız 4 saat uçakla. Uçakla 4 saat. Yani düşünün çok Türkiye büyük bir ülke ve esasında kalabalık da bir ülke. Ama Hindistan'ın baktığınız zaman bir eyaleti kadar. Yani Hindistan çok büyük bir ülke. O yüzden çok sorunları olan da bir ülke politik olarak. Öncelikle Hindistan ve Pakistan arasında barış diliyorum. Çok benzer. Her şey çok benzer. Yani Biz de diliyoruz iklim. hocam. Tabii olacak mutlaka. Aynen. Özellikle barış diliyorum. Ve Hindistan'da gördüğüm insanlar orada da artık hava kirliliği, deniz kirliliği, obezite, kötü beslenme, çok kimyasal kullanma gibi şeyler de çok büyük bir artış var bir kısmında. İnşallah Hindistan'da da toparlanma, öz kültürüne, kendi değerlerine dönme olur. Bizim ülkemizde de bu konuda çok büyük çaba var. Yani Anadolu topraklarının felsefesi, beslenmesi gibi biz modernleşme zannettiğimiz şeyi esasında birçok değerleri kaybetmeye ve kısa vadede yıpranma olduğunu da görmeye başladık. Yani teknoloji kesinlikle olmalı. Cep telefonu, işte bunlar hepsi kesinlikle olmalı. İletişim. Ama dünya artık büyük bir köy gibi. Hindistan'ı, Pakistan'ı, Türkiye'si, yok işte Bangladeş'i, Amerika'sı, Rusya'sı kalmadı. Bir saniye içinde nerede ne olduysa hepsini öğreniyorsunuz. Bir saniye içinde bir yemeği, tarifini öğrenebiliyorsunuz. Bir saat içinde zerdeçalın faydalarını görebiliyorsunuz. ChatGPT'ye inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Her şeyi öğreniyor. Dolayısıyla genel bir kültür harmanlaması var artık. Birbirimizden iyi şeyleri öğreneceğiz. Kötü bir şey gördüğümüz zaman da o konuda karşı tarafa daha iyi bir alternatif sunmaya çalışacağız. Ama bunu zorla, baskıyla değil, sevgiyle. Sevgi, sevgi, sevgi. Her şeyin özü sevgi. Çok teşekkür ederim. Yani Sağ olun. biz küçük bir başlangıç yapmak istedik bugün sizinle Ayurveda konusunda. Umarım seyirciler de beğenmiştir. Daha çok sizin dernekten çıkacak olan bilgileri yani dört gözle bekliyor olacağız Evet, hocam. az kaldı. Derneğimiz kuruldu. Kasım'da da kongremiz var. İnşallah Türkiye'deki tıbba da farklı bir bakış açısıyla çok katkısı olacak. Instagram'dan beni takip edenler de Haydere Ender Saraç diye takip edenler de bu konuyla ilgili gelişmeleri ve ipuçlarını öğrenebilirler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.